Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok istediğiniz yuvarlak çantamızın videosunu çekeceğiz. Çantamızın görüyorsunuz bir yüzünü hazırladım. Bu yüzün aynısından birlikte bir tane daha çalışacağız. Daha sonra alt kısmını öreceğiz. Birleştirmelerini yapacağız. Astarlamalarını yapacağız. Bütün aşamalarını tek tek birlikte tamamlayacağız. Sizin de bu şekilde istediğiniz gibi bir yuvarlak çantanız olacak bu videonun sonunda. 33 santim yani tam bir supla büyüklüğünde bir çanta oluyor. Çok kullanışlı bir boy, çok güzel bir boyda. Siz de kendinize, sevdiklerinize bu çantayı bu sayede örebileceksiniz bu videoyla. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olarak bana destek sağlayabilirsiniz. Gerçekten bu işe girene kadar YouTube'un bu kadar meşakkatli bir iş olduğunu tahmin bile edemiyordum. Video ile beraber çekmek, yani koltuğunuzun üzerine oturup böyle elinize örgünüzü alıp örmeye benzemiyormuş. Masada örgü örmek, kamera ile birlikte örmek, bunu daha sonra düzenlemesi ve inanılmaz uzun saatlerde yükleniyor bir video. Yani hazırlasanız bile mesela en son videomu, ki yaklaşık 30 dakikalık hemen hemen bir video olmasına rağmen tam 12 saatte yükleyebildim. İnanın gerçekten çok meşakkatli bir işmiş. Sizlerden de bu konuda devam etmem için, sayfamın daha da büyüyebilmesi için desteğinizi bekliyorum. Aynı zamanda zil butonunu da aktif hale getirirseniz çektiğim her yeni videodan ilk önce de sizin haberiniz olur diyorum. Şimdi örmeye başlayalım. Göbekten başlayacağız ve sonuna kadar her sırasını birlikte öreceğiz bu çantamızın. Evet, başlayalım o zaman. Şimdi göbekte sihirli halka ile başlayacağız. Sihirli halkamızı nasıl yapıyoruz? Sihirli halkamız, tabi bu arada şunu da belirteyim. Yine çile halinde satılan kağıt iplerden kullanıyorum. Tığım 5 numara, yani 3 milim, her ne kadar silinse de 3 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. İpimi şu şekilde geçiriyorum. Biraz uzun bırakın, çekerken rahat çekebilmek için. Elimi şu şekilde tığımı alttan soktum, çektim. Bakın şu iki ipi de elimde sıkıştırıyorum, tutuyorum, onu bırakmıyorum. Çevirdim ve bir zincir çekip ne yaptım? Sabitledim. Şimdi artık buraya iki tane daha zincir çekiyorum. Başlangıçtaki ile birlikte toplamda 3 tane zincirim olmuş oldu. Bir tane artıyorum. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Sihirli halkanın içinden bu ipi mutlaka yürütmeniz lazım. Eğer bu ipi yürütmezseniz sonrasında bunu sıkıştırmaya çalışırken olası bir şekilde ipiniz koparsa yaptığınız ilk başlangıç emeğiniz boşa gider. Çözülür çünkü sihirli halkanız. Ama bunu işten dolandırırsanız, şu şekilde sıkıştırırken ipiniz kopsa bile herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet, klasik trabzan yapmaya başlayacağız. Ama bu trabzanı yaparken ikili trabzan değil, üçlü trabzan yapıyoruz. Yani birincisini tek, bakın sadece tek ilmeği çıkartıyorum. Şimdi ikisini bir çıkartıyorum. Yine ikisini bir çıkartıyorum. Arttım, bir daha bakalım. Girdik. Birincisini tek olarak çıkarttım. İkili aldım, ikili aldım. Bir daha gösterelim. Girdik. Tekini çıkartıyorum. İkili çıkartıyorum. Yine ikili çıkartıyorum. Bu şekilde ilk zincirim, yani ilk başta çektiğim üçlü zincir dahil olmak üzere toplamda 22 tane trabzanım olacak. 22 tane trabzanımı hazırlıyorum. Sonuna geldiğimde nasıl birleştireceğim onu göstereceğim. Evet, bakın dediğim şey oldu mesela. Sıkıştırmaya çalışırken görüyorsunuz dibinden koptu. Ama dediğim gibi hiç önemli değil. Zaten bu ip buradan buraya kadar içinden dolaşmıştı. O yüzden herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi toplam ne demiştik? Zincirimizle beraber 22 tane trabzanımızı yaptık.
Şimdi burada ilmek kaydırma yapmadan, yani izimizi hiç belli etmeden nasıl üst sıraya geçeceğiz? Şu sık iğnelerdeki yöntemimiz vardı, hatırlayın. Şöyle arkadan giriyordum. Şu zincirimin tepesi, bakın. Zincirimin tepesini ben rahat girmek için şöyle bir tığla iz yaptım oraya. Geldim buradan. Bu ipi şu her zamanki gibi arkaya çekiyoruz. Şimdi sık iğne yaptığımızda ne yapıyorduk? Şuradan giriyorduk. Hatırlarsanız şöyle. Buradan giriyorduk. Şimdi bu şekilde girmeyeceğiz. Çünkü her bir trabzanın üstüne trabzan yapmamız gerektiği için şu ipi çektiğimiz delik var ya, aynı yerden bir daha gireceğiz. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunun girdiği şu delik. Bu delik. Bu deliğin olduğu yerden, bunu tutun elinizle, çıkmasın bu. Aynı yerden tığımla tekrar giriyorum. Bakın ne yapacağım şimdi? Bu ipimi alıp buradan ilmek çıkartıyorum. Şimdi o arkada tuttuğum vardı ya, onu da aldım. İkisini birden çekiyorum. Üstüne ne yapmış oldum? Çıkmış oldum. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Artık çiftleme bölümündeyiz. Yani ne demek bu? Artık burada her bir ilmeğin içine, yani her bir trabzanın üstüne 2 tane trabzan yapacağız. Battığım yere bir daha giriyorum. Ve yine üçlü trabzanımı yaptım. Yandakine giriyorum. Bakın yandaki tepedeyim artık. Yandaki tepeye girdim. Yine 3 seferde çıkartıyorum. Ne yapacaktım? Çiftleyecektim. Aynı yere tekrardan giriyorum. 22 tane trabzanımız vardı. Her birine çift batacağımıza göre toplamda 44 tane trabzanımız olacak bu sıra sonuna geldiğimizde. Aynen buraya kadar örüp geleceğim. Buraya geldiğimizde tekrardan nasıl üst sıraya çıkıyordum bir kez daha göstereceğim. Geldik sonuncusuna. Bunu da beraber yapalım. Aynı yere bir daha girdim. Bunu da çiftledim. Ne yapıyorduk? Üst sıraya geçerken şimdi bu benim zincirimdi. 1, 2, 3. Tepesini buluyorum. Zincirimin ilk başladığım yer. Bunu birazcık girmek zor olabiliyor. Şöyle bir, o yüzden ben önceden hazırlamıştım diğer aşamada. Yerini bir şöyle iz yapalım iyice. Bu elimin sıkılığı ne olacak? Evet, sonunda başardım. Şöyle yerimizi belirledik. Ne yapıyordum? Bu ipimi biraz uzatıyorum. Şuradan arkadan girdim. Bu ipimi arkaya çekiyorum. Tel çekti. Tekrar deniyorum. Evet. Başardım, geçtik. Ne yapıyordum? Girdiğim yere bir daha tığımla giriyordum ve şunu şuradan bir ilmek çıkarıyordum. Çıkarttım. Artık şu arkada tuttuğum, biraz önce arkaya aldığım ilmeğim vardı ya, tığımı ondan da geçiriyorum. Teli bir kere ayrılınca, evet. Şimdi ikisini birden çıkartıyorum. 2, 3 tane yine zincirimi çektim. Burada ara ara el ütüsü yapmak çok önemli. Çünkü birden trabzanla gittiğimiz için, yani normal sık iğneye göre
3 sık iğne de belki dolaşacağımız mesafeyi tek seferde dolaşmış oluyoruz. O yüzden şöyle elimizle her sıra sonunda tam bir yuvarlak elde etmeye çalışalım. Şimdi devam edelim. Yine bu benim bir trabzanım olmuş oluyor biliyorsunuz. Geldim hemen bir sonraki ilmekten yine 1, 2, 3. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın 3 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Geldim. Bir boşluk bırakıyorum. Yani buraya girmeyeceğim. Hemen yanına geçtim. Yine 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, umarım kamerayı ortalayarak düzgün çekiyorumdur. Bazen kendimi kaybediyorum. Bir bakıyorum kameradan çıkmışım. Yani şöyle falan kalmış oluyor örgü. İnanın çok baka baka yapmaya çalışıyorum ama bir yandan konuşarak anlattığım için anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Bakın ne oldu? 3 tane trabzanımı bitirdim. Yine 3 zincir çektim. Sadece bir ara, bir boşluk bıraktım. Yine başladım trabzanlarımı yapmaya. İkinciyi yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Bitti. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıp hemen yanındakinden örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi burada bir farklılık yapıyoruz. Ne yapacağız? Artık şu üst sıraya direkt geçmeyeceğiz. Boşluktan yukarı çıkmam gerekiyor. Boşluktan yukarı çıkabilmem için şuraya boşluğa kadar bunu getirmem lazım. Bunu nasıl yapacağım? Geldim. Hiç zincirle uğraşmayın buradaki. Zinciri bırakın. Geldim buraya. Bir ilmek kaydırmayla ilk yaptığım trabzanın tepesine bir ilmek kaydırıyorum. Şimdi neden zincire basmadım? Çünkü bu yaptığım ilmek kaydırma zincirin yerine geçmiş oldu. Bir tane daha sağa kayıyorum. Pardon, sola kayıyorum. Bir tane daha kayıyorum ve boşluktayım. Bu boşluğun içine düzgün bir şekilde çıkmamızı sağlayan yöntem. Yine bakın 3 tane zincir çektim. Şimdi her boşluğun içine 4 tane trabzan yapıyorum bu sefer. Birincisi zaten zincirle yapılmış oldu. İkinciyi yaptım. Geldim, üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. Tamamladım. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Bakın arttırmalarımızı nerede yapmış olduk? Trabzanlarla yapmış olduk. Yani zincirlerin içine. Burada yine 3 tane zaten trabzanımız vardı. Bu 3 trabzanın yerine yine 3 tane zincir çekmiş olduk. Yine buraya 4 tane trabzan yapacağım. Videoyu uzatmamak için geçiyorum. 3 zincir 4 trabzan şeklinde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, geldik yine sıra sonuna. 3 zincirimizi çekmiştik. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Geçerken ne yapıyorduk? Zincirimizin tepesine girdik. Arkaya çekemedim. Bir yandan göstermeye çalışıyorum. Şurayı görebiliyor muyuz? Bunu arkaya çekmeye çalışıyorum. Daha arkadan göstereyim. Daha rahat olacak. Evet, bakın arkaya çektim. Ne yapmıştım? Aynı yerden tekrar girmiştim.
burada artık bunu normal bir ilmek büyüklüğü şeklinde küçültmeniz lazım. Bunu çektim. Aynı yerden girememişim, pardon. Şunu tutun elinizde, mutlaka çıkmasın. Aynı delikten tekrar girdim. İlmeğimi çıkarttım. Evet. Şimdi şu arkada kalan, arkada tuttuğum ilmeği de geçiriyorum. Biraz meşakkatli görünüyor. Aman kaydır verelim, ilmek kaydırması diyebilirsiniz. Ama bu yöntemle yaptığınız zaman çok daha sıra başlarında o ilmek kaydırma görüntüsünü kaybetmiş oluyorsunuz. Şimdi artık bundan sonra her yere sık iğne. Her görüyorsunuz trabzanın üstüne bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluklara geldim. 3 tane zincirim vardı burada. Şimdi arttırmayı bu sırada burada yapıyoruz. Her bir boşluğa, 3 zincir olan boşluklara 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bu sayede ne oldu? Bir tane her boşlukta göz arttırmış oldum. Yine trabzanlara da her birinin tepesine 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 4 içine 4 tepesine, 4 içine 4 tepesine sıra başına kadar dolanıp gelelim. Sıra sonuna geldik. Bu bizim ilk yaptığımız V'ydi. Bu değil. Yanındaki hemen ne yapıyorduk? Sık iğnenin başından girdik. Bunu şöyle arkaya çektik. Şöyle. Bu sık iğne olduğu için direkt bu yöntemle çıkabilirim. Evet. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi artık burada neyi kurmaya başlayacağız? Yelpazeyi kurmaya başlayacağız. Bir tane tığımın üstüne arttım. 2 boşluk bırakıyorum. Üçüncüsünün içine yine aynı şekilde üçlü trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Yine aynı yere tekrar batıyorum. Üçüncüyü yaptım. Aynı yere dördüncüyü yapıyorum. Ve artık sonuncuya geldik. Aynı sık iğnenin içine beşincisini de yaptık. Görüyorsunuz şu şekilde. Şimdi normalde biz bunu düz bir çantada örnek koyuyor olsaydık yelpazeyi, ne olacaktı? 2 burada boşluk bıraktık, 2 burada boşluk bırakacaktık. Ama döndüğümüz için, yuvarlak bir çanta yaptığımız için arttırma yapmamız gerekecek. O yüzden bu arttırmayı nasıl yapıyoruz? Burada. Normalde 2 boşluk bırakmam gerekirken 1 boşluk bırakıyorum. Bunu her bir yelpaze için tekrarlayacaksınız. Yani yelpazenin şu gördüğünüz şurada 2 boşluk, bir tarafında bir boşluk. 2 boşluk, bir boşluk şeklinde, böylece her bir yelpaze için bir tane arttırmış olacaksınız. Bakın bir tane daha yapalım. 1, 2 boşluk bıraktım. Üçüncüsüne hemen giriyorum. Girdim. Buraya 5 tane yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Dördüncü oldu. Aynı deliğin içine 5 tane trabzanımı yaptım. Ne yapıyordum?
Normalde 2 boşluk bırakmam gerekiyordu. Ama bu çantada bir boşluk bırakıyordum. Bir tane bıraktım. Buradan hemen girdim. Ve sık iğne ile bağladım. Bunları elinizde şöyle düzelttirebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz üzere tüm sırayı dolaşıp geliyoruz. Unutmayalım. İlk tarafta 2 boşluk, diğer tarafta bir boşluk. 2 boşluk, bir boşluk şeklinde yelpazemizi yerleştireceğiz. Bitirelim. Sıra sonunda nasıl üst sıraya geçeceğiz onu göstereceğim. Şimdi burada artık sona doğru yaklaştık. Buraya 2 tane daha yelpaze sığdırmam lazım. Ama bakıyorum 12 tane gözüm kaldı. Şimdi her bir yelpaze 5 gözün içinde tamamlanıyordu. 5 tane. Şimdi buraya geldim 12 tane. O zaman burada artık ne yapacağım? 2 burada bırakıyordum, 1 burada bırakıyordum ya. 2'ye 2 bırakarak bu 2 taneyi tamamlayacağım. Hemen göstereyim. Şöyle 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane trabzanımı yaptım. Bakın 1 2 boşluk bırakıyorum. Üçüncüsüne girdim. Böylece 6 tane gözü kullanmış oldum. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane kaldı. Şimdi hemen buna da 2 boşluk bıraktım. Üçüncüsüne battım. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. Dördüncü trabzanım. Ve beşinci trabzanımı da yaptım. Bir, iki, üçüncüye şöyle sık iğne ile girdim. Şimdi buradan sonra önce şunu bir şuradaki o ilk zincir vardı ya, hatırlarsanız üstüne çıktığımız. Şunu giriyorum ikisine birden. Şöyle bir ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Şimdi şu kıvrıklıklar hiç canınızı sıkmasın. Onları bir kere el ütümüzle şöyle bir düzeltelim. Yaptıklarımızı her sıra sonunda şöyle elimizle bir esnetelim. Ama hiç bunları yapmasanız bile kıvrık mı oluyor, kasma mı yapıyor vesaire diye düşünmeyin. Benim verdiğim ölçüyle yaparsanız sonrasında bunu ütüleyeceğimiz için yine böyle dümdüz bir görüntü elde edebileceksiniz. Artık üst sıraya geçiyoruz. Üst sıraya geçerken artık bundan sonra şöyle göstereyim. Şu örneğimizi koyacağız. Şu örneğimiz. Bunu koyabilmek için ama buraya tekrardan bir düzgün yuvarlak oluşturmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi şu çukurdayız ya. Bu çukurdan çıkabilmek için önce bir iki zincir çekiyorum. Sonra da bunu buraya getirebilmek için 1 2 3 zincir daha çekiyorum. Yani toplamda 5 tane zincir çekmiş oldum. Şu her beşlinin tam ortası, orta tepesi, yani 3. trabzanın tepesi olmuş oluyor bu. Sık iğne ile birleştirdim. Yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve bu sefer çukurdayım artık. Şu görmüş olduğunuz, hatırlarsanız şurada bir sık iğnemiz vardı. Bu sık iğnemizin tepesine geliyorum. Bakın bu sefer ikili trabzan yapacağım. İkisini bir aldım. Şimdi tekrar ikisini bir alıyorum.
Bu çukurlarla tepeleri eşit yüksekliğe getirmek için yapıyorum bunu. 1, 2, 3 tane zincirimi aldım. Tepeye 3. trabzanın üstüne sık iğne ile girdim. Yine 1, 2, 3 tane zincir aldım. Bu sefer çukurdayım. Bir kere artıyorum tığıma. Geldim. Neydi? İkili trabzan. İkisini bir aldım. Yine ikisini bir aldım. Görüyorsunuz. Bu şekilde her yeri dolaşıp tekrardan buraya kadar öreceğim. Nasıl birleştirip üst sıraya geçeceğimizi göstereceğim. Geldik sıra başına. 3 zincirimizi çektik. Hatırlarsanız burada 5 tane zincirimiz vardı. Bu 5 zincirin ortasına giriyorum. Ama şöyle tek lobundan giriyorum. İlmek kaydırdım. Ve bir üst sıraya geçeceğim. Bir üst sıraya geçerken şöyle boşluğa giriyorum. Çünkü yine örnek koymaya başlayacağız. Yine ilmek kaydırdım. Başlıyorum şimdi tekrardan trabzan yapmaya. 3 zincir çektim. Boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. İkincisini yaptım. Şöyle 3 tane trabzanım oldu. Örnek koyacağım. Şimdi geri geleceğim. Nereye geliyorum? Şu tam zincirin üstündeki yere gireceğim. Yani şuraya gireceğim. Aldım. Girdim. Şöyle çektim. Burayı uzatıyorum. Ne kadar? Çaprazda ilerleyecek kadar. Arkasını da düzeltmeyi unutmayın. Bazen arkası bol kalabiliyor. Şöyle çapraza gidecek kadar uzattım ve birleştirdim. Bu bizim birincimiz. Şimdi boşlukların içine yine 1, 2, 3 seferde çektik. 1, 2, 3, 1, 2, 3 seferde çektim. 3 tane bakın trabzanımı yaptım. Ne yapıyorum? Geri döneceğim. Nereye? Tam şuradaki sık iğnenin tepesine gireceğim. Şuraya. Girdim. Aldım ipimi bakın tekrardan. Şöyle uzattım. Kastettiğim şey şu. Bakın şu ipi düzeltmeniz lazım. Arkadaki ipi tam arkaya çapraza almanız lazım. Evet. Uzattım yeterince ve çektim. Şöyle düzelttim. Bu şekilde. Geldim. Bir tane daha yapalım. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincirim vardı hatırlarsanız. 3 zincirin içine 3 tane trabzan yerleştiriyorum. Ne yapıyordum? Geri geliyorum. Bakın burada trabzanımın tepesine geliyorum. Çektim, uzattım. Arkasını şöyle bir kontrol ettim, düzelttim. Ve birleştiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Unutmuyoruz. Her boşluğun içine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Şu sabit olan zincir ya da trabzanlarımızın üzerine de şu üstteki çarpıyı getiriyoruz. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Sonra yine bir üst sıraya nasıl çıkacağız onu göstereceğim. Tekrar geldik sıra sonuna. Şimdi yine her zamanki gibi o ilk çektiğim zincirin tepesinden girdim. İlmeğimi arkaya çekiyorum. Şimdi bunu normal bir göz büyüklüğüne kadar şöyle sıkıştırıyorum. Evet, şu kadar yeterli. Aynı yerden ne yapıyordum? Tekrar giriyorum. Bunu bırakıyorum. İpimden öne yeni bir ilmek çekiyorum. Çektim. Şimdi artık arkaya geçirdim.
ilmeğimi bulamıyorum. Heh. Arkaya geçirdiğim ilmeğimden de tığımı geçiriyorum. Bakın artık 2 tane oldu. Şimdi çektim. Yine 2 3 tane zincir çekiyorum yukarıya çıkmak için. Arttım. Hemen yanındaki ilmeğe battım. Yine üçlü trabzanımı yaptım. Bu sırada hep ikili ikili trabzanlarımız olacak. Şimdi 1 2 tane çekiyorum. Bakın 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk bırakıyorum. Aynı şekilde. 1 pardon çıktı. 1 2 3 seferde yine bakın çektim. Bir tane daha yapacağım. 1 2 3 de çektim. Şimdi tekrar 2 zincir alıyorum. Altta 2 boşluk bırakıyorum. Görüyorsunuz. Şimdi 1 2 bu sefer 3 çektim. Bu benim arttırma yapmamı sağlayacak. 3 tane zincir çektim ama altta yine 2 boşluk bırakıyorum. Hemen bir tane daha yapıyorum. Şimdi ne yaptık bir hatırlayalım. Bunu hep tekrar edeceğiz sıra sonuna kadar. 2 boşluk, 2 zincir var yukarısında. 2 boşluk, 2 zincir var yukarısında. Yine 2 boşluk, 3 zincir var yukarısında. Yani ikili trabzanların arasında her zaman 2 boşluk olacak ama üstlerde 2 2 3 zincir. 2 zincir, 2 zincir, 3 zincir. 2 zincir, 2 zincir, 3 zincir diye sıra sonuna kadar geliyoruz. Geldik sıra sonuna. Çektim yine. Zincirin tepesinden arkaya geçtim. Ne yapıyorduk? Aynı yerden tekrardan giriyorduk. Girdik. Bunu istediğimiz ilmek büyüklüğüne kadar küçültüyorduk. Fazla uzun olmaması lazım. Küçülttük. Şimdi bunu arkaya bırakıyorum. Şu ipimden yeni bir ilmek çıkartıyorum. Çıkarttım. Şimdi arkada bir tane daha vardı hatırlarsanız. Arkaya geçirdiğim. Bunu taktım. Şimdi şu arkadakini de tığımın üstüne alıyorum. Geçirdim. Şimdi ikisini birden çıkarttım ve böylece bir üst sıraya geçmiş oluyorum. Yine 3 tane zincirimi çektim. Burada artık göze göz gidiyoruz. Yani ne demek bu? Şimdi 2 tane trabzanlarım var biliyorsunuz. Her 2 trabzanın üzerine zaten 2 tane trabzan yapacağız. Zincirlerde 2 görüyorsanız 2 zincir varsa 2 trabzan. 2 zincir var 2 trabzan. 3 zincir var o zaman 3 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Göstereyim bir. 2 zincirli kısımdayım şu anda. 2 zincir varsa o zaman ne yapmamız gerekiyor? 2 trabzan yapmamız gerekiyor. Birincisini yaptım. Bu da ikinci trabzanım. Ne demiştik?
Trabzanların üstüne yine trabzan. Yani bu sırada herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmayacağım. Yine bakın burada 2 zincir var. 2 zincir varsa o zaman 2 trabzan yapıyoruz. Şimdi tepeye geldik. Trabzanların tepesine yine trabzan. Umarım net bir şekilde görülüyordur. Üç zincirin içindeyim şu an. O yüzden buraya 3 trabzan yapıyorum. İkincisini yaptım. Geldim. Bu da 3. trabzanım oldu. Bu şekilde. Ne dedik? Tepelere aynen 2 zincir varsa 2 trabzan, 3 zincir varsa 3 trabzan şeklinde bu sırayı komple dolanıp geliyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Yine zincirin tepesinden yine girdim. Arkaya çektim. Küçültüyorum bunu birazcık. Arkadaki ilmeğimi. Evet. Şimdi ne yapıyordum? Aynı yere bir daha giriyordum. Girdim. Ve bir tane ilmek çıkartıyordum buradan. Çıkarttım. Şimdi arkadaki ilmeğime tekrar batıyorum. Aldım onu da. 2 tane oldu tığımın üstünde. Şimdi ikisini birden çektim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanına üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane daha yaptım. Üç tane oldu. Şurada koyduğum örneğin aynısını koyacağım şimdi. Şu örneğin aynısını koyacağım. Geri geliyorum. Bir önceki ilmeğe gireceğim. Bakın şunu göstereyim. Şurası. Şu. Girdim. Çektim ve çıkarttım. Bu birinci. Şimdi burada bir püf noktamız var. Biliyorsunuz arttırma yapmamız gerekiyor her sırada. Şimdi bu arttırmayı yapabilmek için normalde bu örnekte bir boşluk bırakıp 3 trabzan yapıp sonra geri gelip buraya batmam gerekiyor. Ama bunu bir yapacağım, bir yapmayacağım. Şimdi burada birinciyi yaptım, ikincide hiç boşluk vermiyorum. Bakın sıradaki şöyle göstereyim. Hiç boşluk vermeden şu sıradaki ilmeğime giriyorum ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Şimdi nereye giriyorum? En son yaptığım trabzanın olduğu yere. En son trabzanımı yaptığım yere giriyorum ve çektim. Şimdi bir tanesinde boşluk bırakmamış oldum. Şimdi boşluk bırakıyorum. Bir tane şuraya bir boşluk bırakacağım. Hemen yanındakine giriyorum. Yine 3 tane trabzanımı yapacağım. Birinciyi yaptım. Kameranın karşısında sanki yapıştırıcı sürmüşüm gibi zorlanıyorum. Evet. Burada bir boşluğumuz vardı. Şöyle göstereyim. Bu boşluğa giriyorum.
ve çektim. Burada boşluk bıraktıysam artık burada boşluk bırakmıyorum. Hemen yanındakinden başlıyorum. Üçlü trabzanımdan 3 tane yapıyorum. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Geri dönüyorum. Ne yapıyordum? En son yaptığım trabzanın dibine giriyorum. Ve birleştirdim. Bu şekilde bakın, fark ettiniz mi? İkisi bitişik oluyor. Şu bir tık biraz boşluk. İki bitişik bir boşluk gibi. Sırada ne var? Bunda boşluk bırakmadığıma göre bu sefer boşluk bırakacağım. Bir boşluk bıraktım. Geri döndüğümde batmak için hemen üçlü trabzanımı yapıyorum. Bütün sırayı bu şekilde dolaşacağız. Yani bir seferde boşluk bırakacağım, bir seferde boşluk bırakmayacağım. Bunu da göstereyim. Şu boşluğum vardı, atladım. Oraya giriyorum. Çektim. Birleştirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim ve sıra sonunda tekrar birleştirip bir üst sıraya çıkacağız. Bakın sırada ne var? Boşluksuz. Yani yanındakinden devam edeceğim. Geldik sıra sonuna. Bakın tam tamına görüyorsunuz değil mi? Göz sayımız tam tamına denk geldi. Şimdi yine ilk baştaki zincirin sonundan, sonuncu yani üçüncüsünden giriyorum ve arkaya bir saniye çektim. Şimdi ne yapıyordum? Bunu istediğim ilmek büyüklüğüne kadar küçültüyorum. Pardon, yanlışlıkla çıkarttım. Tekrar gireceğim. İstediğim ilmek küçüklüğüne getirdim. Aynı yere tekrardan giriyordum. Onu altta tuttum. Bakın yeni ilmek çektim. Şimdi onu tığıma geçiriyorum ve ikisini birden çektim. Üste çıkıyoruz şimdi. Yine 3 tane görüyorsunuz. Sık iğne, pardon, zincirimi çektim. Hemen yanından başlıyorum tekrardan. Bu sıra bizim full trabzan sıramız. Ama yine arttırmaları ne şekilde yapacağız? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi hatırlarsanız şu ikililerin her bir ortasında bakın şurada bir arttırma yapmıştık. Şimdi artık bu sefer arttırmalarımızı şu ikililerin sonunda yapacağız. Yani şu ikilinin sonuna kadar bir gelelim. Hep 3 seferde unutmayalım. Bakın en sonuncu şu görmüş olduğunuz şu çaprazın da üstündekine battım. Şimdi sıradaki ilk trabzanımın üstüne çift batacağım. Yani aynı göze 2 tane trabzan yapmış olacağım. Bu şekilde. Nerelerde yapacağım arttırmayı şöyle bir göstermiş olayım. Buraya kadar öreceğim. Bakın tam şurada. Yani en son şu çaprazı yapacağım. Sonrasına çift gireceğim. Bak şu bir ikili. İkiliyi bitirdim. Yeniye başlarken çift yapacağım. Burada çift. Bu şekilde. Yani daha önce şuralarda yaptığımız arttırmayı şöyle ortaya çekeyim.
Şuralarda yaptığımız arttırmayı bu sefer buralarda yapıyoruz. Böylece hem arttırma üzerine de gelmemiş oluyor. Bu sayede daha düzgün bir hat oluşacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 21 tane toplamda arttırma yapmış olacağız bu sırada. Şimdi ben sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldiğimde tekrar bir üst sıraya geçeceğiz. Geldik sıra sonuna. Şimdi her ikilinin başında arttırmıştık hatırlarsanız. Burada arttırma yapmadık. Onun yerine ne yapıyorum? Şu araya bir tane daha trabzan yapıyorum. Böylece de bunun başında da bir arttırma yapmış olduk. Yine ipimi biraz uzatıyorum. Şu ilk yaptığım zincirin tepe noktasından gireceğim. Bunu arkaya çekiyorum. Artık iyice oturmuş olması lazım. Her sırada tek tek gösterdim çünkü. Ne yapıyorduk? Aynı yerden bir daha giriyorduk. Aynı ilmeğin içine bir daha girdim. Şunu birazcık küçültüyordum. Aşağıya aldım. Şimdi buradan bir ilmeğimi çıkarttım. Döndüm. Nereye gitmiş ilmeğim? Bakayım. Şuraya aşağıya inmiş. Hemen ondan da geçirdim ve ikisini birden topladım. Tekrardan 3 zincirimi çektim. Artık son sırada hiçbir şekilde arttırma eksiltme yapmadan bir tur dolanıp geleceğiz. Yine burada gösterdiğim gibi aynı şekilde artık bitirmeyeceğiz. Çünkü bir üst sıra yok. Son sıraya geçiyoruz. Hemen bir göstereyim, bir tane daha. Kenarındakinden girdik. Bu şekilde her göze, yani her trabzanın üstüne tekrardan trabzan olacak şekilde dolanalım, gelelim. Nasıl bitiriyoruz? Çantamızın ağzını nasıl kapatıyoruz? Onu göstereceğim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Artık ilmeğimi, bakın sonuncusunu çekiyorum. Çektim. İpimi kestim artık. Geldim. Artık zincirle ilgilenmiyorum. Zincire değil. İlk yaptığım, zincirden sonra yaptığım ilk trabzanın tepesine geliyorum. Şöyle ikisinden gireceğim. Hatta şöyle gireceğim, pardon. Arkadan öne doğru geldim. Şu görmüş olduğunuz yaptığım son trabzanın içinden gireceğim. Şimdi alırken yalnız şu arkada gördüğünüz, bakın şunlar ikili ya, ikisinden birden giriyorum. Ortasından girdim ve ipimi arkaya çekiyorum. Şöyle görebiliyor muyuz? Düzgün, hiç belli olmadan bitirdik. Sonra ne yapıyordum? Bunu iğneyle arkaya şöyle yataylamasına gizleyeceğim. Hatta ilk önce şuradan şöyle indireceğim. Sonra şu trabzanların dibinden şuradan içeriye gizleyeceğim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bakın görüyorsunuz, düzgün. Ben şöyle bir tekrar kesmemek için videoyu hemen şu sonunu birleştirmeden ütüleyip geldim. Bitirdik. Şöyle tepeden göstereyim. Görüyorsunuz. Düzgün, çok güzel bir yuvarlağımız oldu. Videomuz çok uzun oldu. Bu örnek biliyorsunuz diğer çantalar gibi değil. Diğer çantalarda örnek kurulumunu gösterdikten sonra
ne oluyordu? Direkt sonuna kadar o şekilde gidiyordunuz. Ama bunda her sırada farklı bir işlem olduğu için videomuz çok uzun oldu. 50 dakikayı geçtik. O yüzden videoyu burada sonlandıracağım. Bunu part 1 şeklinde yayınlayacağım. Daha sonra alt kısmını astarlama, birleştirme vesaire onları ikinci videoya bırakacağım. Teşekkür ediyorum. Eğer sonuna kadar izlediyseniz ve benimle bu güzel çantayı yaparsanız mutlaka Instagram hesabımda mesajlarınızı, etiketlerinizi bekliyor olacağım. Instagram adresim açıklamalar bölümünde her zaman yer veriyorum. Aynı Aryalara tasarım şeklinde bulabilirsiniz. Keyifli bir video oldu. Güzel bir video oldu. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.